Merhaba sevgili arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Haziran ayına merhaba diyoruz ve Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz efendim. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Deniz Altın Astroloji kanalına hoş geldiniz. İlk kez gelenler de hoş geldi ve yeni gelenler lütfen beğeni bırakıp abone olmayı unutmuyoruz. Sevgili dostlar, Haziran ayı tam bir iletişim, bilgi, yenilik ve değişim ayı. Çünkü tüm gökyüzü İkizler Burcu'nda. Bilhassa Haziran'ın ilk haftası. Hemen burçlarla başlayacağım bu arada. Koçlarla başlayacağım. Şunu önce hatırlatayım bu arada. Geçen hafta sosyal medyamda ciddi bir arınma, bir temizlik yaptık. Mecburen oldu. Bazı hesaplar karıştı. Siz de şunu unutmayın. İkizler Burcu ayın 20'sine kadar, 20 Haziran'a kadar temalarında genellikle böyle sosyal platformlarda insan ilişkilerinde ister canlı ister böyle internet üzerinden kurduğumuz ilişkilerimiz, kaynaklarımızı bir gözden geçirin. Lütfen disiplinli bir şekilde gerekli temizlikleri yapın, şifrelerinizi değiştirin. Çünkü ikizler teması o kadar yoğun ki yine böyle bu tarz olaylar, bir takım saldırılar altında, spamlar altında kalabilme olasılığımız olabilir. Çünkü Merkür de İkizler Burcu'na geçecek. O kadar hızlı bir sirkülasyon olacak ki zihinsel olarak bir şeye yetişemeyebiliriz, atlayabiliriz, unutabiliriz, yüzeysel kalabiliriz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ve tabii ki sevgili dostlar, ben bir astrolog, aynı zamanda bir kuantumcu olarak eğer doğum haritama baktırmak, gelecekle ilgili merak ettiklerim var, ona baktırmak istiyorum veya kuantum çalışması istiyorum ya da belki de bazı inanç kalıplarımı değiştirmem gerekiyor. Bunlar doğum haritalarında gözüküyor. Bana şuradaki WhatsApp hattından mesaj atarak bir randevu oluşturabilirsiniz. Yayının başında hatırlatmak istedim. Çünkü sosyal medyadan gerek buradan gerek Instagram'dan mesajlar ama onlar bana ulaşmıyor arkadaşlar. O yüzden bu geçen hafta yaptığımız temizlikler esnasında bunu gördüm. Görmediğim yüzlerce kutusuna düşmüş mesaj gördüm. O yüzden bunu en başta hatırlatmak istiyorum. Ve tabii ki emek veriyoruz ve bilgi alıyoruz ve bilginin bir teşekkürü olmalı. Lütfen kanala abone olup beğeni bırakmayı da unutmayalım. Şimdi sevgili koçlar, yükselen burcu koç olanlar, ay sizin için gerçekten hepimiz için önemli ama sizin için çok 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 önemli bir girişim ayındasınız. Evet, Haziran ayının en iyilerinden, en rahat edenlerindensiniz. Çünkü tüm gökyüzü sizin burcunuza ya da yükseleninize olumlu açılar yapacak. Ay boyu destek alıyorsunuz. Ama 9 Haziran'a kadar Mars, yani yönetici gezegeniniz, hala burcunuzda ve gerçekten harekete geçmek için tam ideal günler. Aksiyon alıyorsunuz. Önünüze kimse geçemeyecektir. Mutlaka fikir ve düşüncelerinizi hayata geçireceksiniz. Bu bir işte. Bakın, kariyer çok önemli olacak bazı koçlar için bu ay. Özellikle ne zaman biliyor musunuz? 21'inde, 6'sında bir fırsat doğacak. 6 Haziran ve devamında Mars'ta Boğa burcuna geçecek. Gelirler, para kazançları, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz, mesela şunları yapabilir sevgili koçlar. Yeni bir şeye başlayabilirsiniz. Bunlar eğitim de olabilir. Yeni bir atama da olabilir. Eğer eğitmenciyseniz, bir atama bekliyorsanız, işte o ay bu ay. Tüm öğretmenlere, işte devlet kurumlarında atama bekleyen üniversite mezunu arkadaşlara buradan aslında müjde diyebilirim. Eğer doğum haritanızda etki alıyorsa bu ay işte 6'sından sonraki süreçte bunları yaşayabilirsiniz. Trafikte araçlarla olan ilgi alakanız, belki bunlarda bir değişim, bir yenilik yapma ayı aynı zamanda ve burada çok büyük fırsatlarla karşılaşacaksınız. Ve yakın çevrenizle olan ilişkileriniz, ekip çalışmaları, grup çalışmaları, kardeşleriniz, bunlarla daha önce olan sorunlarınızı tekrar masaya yatıracak ve bir anlaşmaya varacaksınız. Eğer böyle durumunuz yoksa ne olur biliyor musunuz? Seyahat planları yaparsınız. Yurt dışı planları yapabilirsiniz. Özellikle eğer ticaretle, ticari konularla ilgilenen bir koçsanız, efendim işte burada da önemli dijital, mesela medya, bu alandaki işleriniz, yeni uygulamalar, belki böyle bir
işe girişeceksiniz ya da bir görev değişikliği nedeniyle farklı platformlarda bulunmanız gerekecek. Tüm ay boyunca gökyüzü sizi burada gerçekten destekleyecek. Ve önemli bir tarih tabii ki, ayın 9'undan sonra yönetici gezegeniniz maddi konuları, para ile ilgili, mesela kazançlarınızla ilgili ciddi bir emek verdiniz. Mesleki anlamda olabilir, yurt dışı bağlantılı ilişkilerinizle ilgili olacak. Buralardan haberler de bekleyin. Özellikle yine 6'sından sonra, ama Mars burada diyor ki bize, evet, yakın çevrenizde olan para ilişkileri de çok çok önemli gözüküyor. Alıp verme, denge kurma, vazgeçtiğiniz ya da ertelediğiniz bir fikir, bir düşünce varsa onları tekrar masaya yatıracaksınız. Fikir değişiklikleri olacak çünkü bazı projelerinizde eylem değişiklikleri sizi bekliyor olabilir sevgili koçlar. Genel anlamıyla bizi zorlayabilecek günleri söyleyeceğim. 8, 9, 10 Haziran. Biraz böyle Güneş, Venüs kareli günler. Biraz yanıltıcı, biraz yalan dolan böyle ihanet haberleri vesaire duyabilirsiniz. Onlara dikkat edin. Arkadan dönen işlere. Bir tarihimiz daha var. Mesela bu da önemli. Ne zaman? 17, 16, 17, 18 çok önemli günler. Yine Haziran ayının önemli günleri. O tarihlerde de önemli bir bilgi, yoğun bir alışveriş trafiğinde olacaksınız. Ani seyahatler, beklenmedik haberler o tarihlerde gelebilir ama dikkatli olun. Ve ayın sonunda tam olarak 22'sinde bir dolunay var. Eğer derece olarak etki alıyorsanız mesleki durumlar, kariyerle ilgili ya da aileyi ilgilendiren konular ayın temaları arasına girecek. Bunlar daha çok aslında Temmuz ayında belirginleşecek sevgili Koç burçları. Boğa ve yükselen burcu Boğa olan sevgili dostlar. Evet, Haziran ayı. Şimdi Haziran ayı siz sevgili Boğalar sizi dinlendirecek biraz. Çünkü o kadar yoğun bir zaman geçirdiniz ki Boğa burcunda birçok gezegen vardı. Yeni bazı kararlar aldınız, yeni girişimler yaptınız ya da belki de hala eyleme geçemediniz. Doğum haritası etki aldığı halde eğer hala benim hayatımda hiçbir şey kıpırdamıyor, hiçbir değişiklik yok, YouTube'da yazıyorsunuz görüyorum diyorsanız, ya doğum haritanız etki almıyordur arkadaşlar. Etki alsa bile danışanlarımdan biliyorum, kişinin farklı inançları varsa, bir konuya bir zihin, yani bilinç altında başka bir yere kodlanmışsa çalışmıyordur. Sen oraya kapalısındır, farkında değilsindir, görmüyorsundur. Bu kesinlikle böyle. Biraz alt beyine, bu bilinçaltına bir bakın bakalım. Aslında sen ilişki istiyor musun? Para istiyor musun? Öyle görünüyor olabilirsin. Bunu gerçekten acaba isteyip istemediğine emin değil misin? Ya da kararsız mısın? Zihin gidip geliyor mu? Bu konuya da böyle açıklık getirmek istiyorum. Özellikle şu anda boğalar için ve yükselen boğalar için. Çünkü boğalar biraz sabit grup burçlardır. Belli kalıpları, belli inançları vardır ve onların dışına çıkmak, onların o konfor alanlarını terk etmeleri kolay olmaz. O yüzden biraz burada size tiyolar vermek istedim. Şimdi Haziran ayında sizin için evet gökyüzü dinlendiriyor sizi ve ikizler temaları boğaların para alanlarında, bakın o kadar çok gezegen var ki, bakın Jüpiter, Venüs, Merkür, Güneş hepsi para evinizde. Didindiniz, çalıştınız, uğraştınız, artık meyvelerini toplama zamanındasınız sevgili boğalar. Eğer doğum haritanızda etki alıyorsa mesela 3, 4, 5, 6 Haziran. 6 Haziran süper bir yeni ay var. Yine para evinizde. Bakın yeni kazançlara açık olun. Yeni girişimlere açık olun. Yatırımlarınızı nasıl değerlendirdiniz? Bu bir emek sarf ederek belki maddi bir yatırım yaptınız, bir hisse senedi aldınız veya başka bir yatırım yaptınız ya da toprakla uğraşıyorsunuz mesela. İşte bunların gelir ve giderlerini aslında dengeleyecek, para kazanacağınız bir zamandasınız ki bu arada artık boğaların gerçekten bir şeyleri parlatacakları zaman. Uzunca bir süre bu arada. Doğum haritanıza bakın sevgili boğalar. Şimdi biraz dikkat etmemiz gereken tarihler var. 8, 9, 10 mesela Haziran.
Güneş, Venüs, Neptün kareli günler. Venüs'ün yönetici gezegeniniz, aldığınıza, verdiğinize, ilişkilerle ilgili kararlarınıza bu tarihlerde yanılgılar açık. Dijital platformlar vesaire hesaplarınız, cüzdanınız, ondan sonra yani birikimleriniz, bunlara dikkat edin. Zor tarihler, yanılgılara açık tarihler. Yine mesela 16, 17, 18 Haziran önemli, yılın önemli günleri, aynı zamanda Haziran ayının önemli günleri sizin için de. Merkür, Venüs, Güneş İkizler Burcu'nda kavuşacaklar. Sürpriz paralar gelebilir, ani harcamalar çıkabilir. En önemli kilit noktayı söylüyorum. 9'undan sonra bunlar başlayacak. Çünkü 9'undan itibaren Mars artık burcunuza geçiyor. Bu arada boğa burçları hakikaten bir kilit olmuştu mesela. Şöyle diyeyim. Mars Koç burcunda yaklaşık 2 ay kadar sürdü. İşte ayın 9'unda bitiyor o transiti. Hani elini ayağını bağladı, istediği gibi rahat hareket edemedi, bazı sağlık sorunları yaşadı bazı boğalar. Artık buradan özgürleşiyorsunuz. Bakın 9'undan sonra daha kararlı, daha inisiyatif alacak, cesur adımlar atacaksınız. O yüzden bu cesaret işte Mars Boğa'dan gelecek. 2 ay yaklaşık Mars burcunuzda ve bu demin vermiş olduğum tarihlerde işte özgüveni arttırır. O yüzden aman bir hata, yanlışlık bilhassa önemli konularda yaptırabilir. Dikkat ediyorsunuz efendim. İkizler Burcu'ndaki yeni ay gerçekten sosyal ilişkilerinizi, iş ilişkilerinizi, kazançlarınızı güzel etkileyecek. Ve 20'sinde mesela önemli bir dolunayımız var. Oğlak Burcu'nda yine seyahat edeceksiniz efendim. Boğa burçları yine seyahat edebilirler. Özellikle aslında Haziran sonu gibi bunu belki planlayabilirler, etmeseler bile. Çünkü beklediğin haber mi var? Mesela o zaman gelir. Uluslararası bir iş mi yapıyorsun? Veya yapacak mısın? Eğitimle ilgili bir konun mu var? Yurt dışı ile ilgili bazı eksiklerin varsa onları tamamlamak üzere yine 20 Haziran ve sonrası burada fırsatlar verecek. Çünkü bu 22'sindeki Oğlak Dolunay'ı ciddi profesyonel adımlar attırır efendim. Görünür olmayı seçin. Görünür olmak, kalıcı işler yapmak ve büyük kararlar, önemli projeler zamanındayız. İyi değerlendirin sevgili boğalar bu ayı. Ve yönetici gezegeniniz de İkizler Burcu'nda inanılmaz hızlı bir bilgi, iletişim, değişiklik, yeni kanallar açacak hayatınızda. Kendinize iyi bakın, mutlu bir Haziran diliyorum. İkizler, yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, Haziran ayı sizin ayınız. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Tüm ikizler burçlarının. Evet, Güneş burcunuzda ayın 3'ünde Merkür, Venüs burada ikizler burcunda kavuşacaklar. Güzellikte, estetikte, başarıda, giyimde, kuşamda yenilikler yapma zamanındasınız. Hatta hayatınızda da yenilikler yapıyorsunuz. Eski sayfaları kapatıyor ikizler burçları. Yeniye doğru yüzünüzü dönüyorsunuz ki dönün lütfen. Çünkü o kadar güzel fırsatlar verecek ki ikizler burcundaki bu Haziran ayındaki mücadelelerin sonuçları diyeyim size. Kararsız kaldınız, aklınız gitti geldi, bir türlü hedefe gidemediniz. Geçmişte takılı kaldınız. Özellikle ilişkileri olan, belki eski ilişkileri, mesleki konularda bazı zorluklar yaşıyor bazı ikizler. Çünkü Satürn kariyer evlerinden geçiyor. Önemli ciddi kararlar, radikal kararlar, yenilikler için bu ay size fırsat verecek. Bilhassa ayın 6'sında önemli gelişmeleri getirecek bir süreç başlıyor. Bu da bir ikizler burcunda yeni ay. Eğer 16 derecelere yakın ikizler burcunun ikinci dekantında doğmuş ya da yükseleni olan bir ikizlerseniz bu yeni ayla beraber hayatınızın önemli bazı süreçlerini başlatacaktır. Uzun bir süreç bu arada. Gerçekten ikizler zihinsel olarak hızlı düşünen, hızlı hareket eden, zaman zaman böyle çok derinleşemedikleri için, çok konuyla ilgilendikleri için bazı şeyleri atlayabiliyorlar. Ki bu ay da öyle bir ay olacak, Haziran ayı. O yüzden evet, yenilikler yapıyorsunuz, tüm süreçler değişiyor sizin için. Fakat şu tarihler biraz zorlayabilir. 8, 9, 10 mesela.
Venüs'ün, işte Satürn'ün, Neptün'ün böyle etkili olduğu günler ve diğerleri de 16, 17, 18 mesela özellikle 20'sine kadar olan Neptünyen etkiler var. Tabii ikizler için bu önemli. Nereden etki alırsınız? Eğer mesleki bir değişiklik, bir yenilik yapacaksanız iyi düşünün, o tarihlerde bazen yardım almak iyi olur. Üçüncü gözün ihtiyacı doğabilir açıkçası. Ve bazı haberler duyacaksınız ve bunlar belki de doğru olmayacak. O yüzden de bu tarihlere dikkat edin. Değerli ikizler burçları. Şimdi ayın 20'sine kadar böyle bir hızlı bir süreçtesiniz ki bazı ikizlerin ilişkileri de değişiyor. Bakın, yeni ilişkiler başlayacak veya mevcut ilişkilerde bazı sorgulamalar gelecek ama en fazla da ikizler burçları kendilerini yepyeni bir hayata aslında hazır hissetmeliler ve bunu yapmalılar. Eğer bazı açamadığınız kapılar varsa bunları açmaya niyet edin. Lütfen kararlı olun. Şimdi devam ettiğimizde mesela 22'si yine önemli. 22'sinde önemli bir dolunay var ve bu ikizlerin parayla ilgili yine bazı mesela kariyer hedefli para, beklenen bir haber olabilir. Finansal konuları, işte bankaları olabilir. Ortaklı işlerle ilgili konuları da ayın 20'sinden sonra devreye sokacak. Bunlar daha fazlası Temmuz ayında gündeminizde olabilir. Bu ay daha çok dediğim gibi hayatın her yönüyle ilgileneceksiniz. Bu arada estetikmiş, alışverişmiş, işte gardırobunu yenilemek, tarzını değiştirmek, hayatına yeni bir heyecan katmak için harika. Sadece bunları bu söylediğim mesela 20'si, 8, 9, 10 bu tarihlerde biraz yanılgılara açık tarihler, bunlara dikkat ederek yapın sevgili ikizler. Harika bir sene. Jüpiter sizin burcunuzda destekliyor. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Bazı ikizler biraz sağlığına da dikkat etsinler diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir Haziran diliyorum. Hoşçakalın. Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan dostlar. Evet, Haziran ayındayız. Haziran ayında yengeçler artık bir şeyleri görüyor. Fark ediyor. Öğreniyorlar. Çünkü tüm gökyüzü sanki size ilahi bir yardım getiriyor. Uyanış diyelim. Bazı şeylere uyanıyorsunuz artık. Gözünüzden bir perde kalkabilir. Fark ettiğiniz anda bir dönüşüm başlar ve bu aslında ilişkilerinizle, çalıştığınız yerde, eğer çalışıyorsanız, sağlıkla ilgili konularda, gelişmeler, başlangıçlar veya bazı konularda aydınlanma yaşayarak bazılarıyla yollarını ayırmalar. Böyle bir ay sizi bekliyor efendim. Özellikle 6'sında bir yeni ay var ve yeni ay burada büyük bir aslında uyanış, bir sıçrayış, bir zıplayış getirir. Mevcut süren hayatınızın içinde sizi yormuş veya sizi çok mutlu eden ama sizi kararsız bırakmış diyelim ya da kendinizi çok adadığınız diyelim bir kişi, bir aile bireyi de olabilir. Bu bir arkadaş, belki de çalıştığınız yerde sizi yoran kişiler. Bunlarla ilgili bazı uyanışlar ve ayrılışlar, bazı yol ayrımları getirebilir. Ay boyunca bu temalar sizinle beraber ve yengeçler için biraz içe dönme ayı. Kendinizle yüzleşiyorsunuz. Biraz düşünüyorsunuz. Gelecekle ilgili planlarınızı belki değiştireceksiniz. Bir düşünme, bir sakinleşme ama tavsiyem şu. Lütfen çok melankoliye kapılmayın. Aynı zamanda duygularla değil, biraz daha böyle mantık çerçevesinde hareketlerde bulunun. Dürtüsel kararlar almayın. Gökyüzü sizi bir yandan destekliyor, Satürn tarafından destek alınıyor. Diğer taraftan da böyle alttan yani arka planda bir şeyleri değiştirme dürtüsü veriyor. Ve bu işte böyle bir ay. Aslında bir geçiş ayındasınız, öyle diyebiliriz. Şimdi bizim için önemli bir süreç tabii ki yine 6'sı 8, 9, 10 bunlar birazcık bizi yanıltabilecek, aklımızı karıştırabilecek günler, Neptünyen etkiler.
Biraz ilaçlara, ondan sonra içtiğimize, yediğimize, içtiğimize biraz daha dikkat etmemiz gereken bir zaman olacak. Hepimiz için bu böyle. Bu arada yine mesela 18, 19, 20 Güneş Neptün karesi, yanılabileceğimiz, zihnimizin çok karışık olabileceği süreçler olacak. Hepimiz için yine aynı şekilde bunları söylüyorum. Ama tabii önemli bir durumda gizli ilişkiler de gelecek efendim. Bir gizli ilişki vardır, ortaya çıkar. Veya bir platonik sevgi ya da sevgili. Efendim bunlar da ortaya çıkar. Çünkü Venüs de burada olacak. Kendinizi böyle arka planda farklı hissedebilir, duygularınız çok yükselebilir. Efendim böyle bir gizli ilişki açığa çıkabilir. Belki siz ya da size olan bir duygu olabilir. Ya da işte sevgilisi olan bir yengeç burcu ya da yükselen yengeç bunu duyabilir, bunu öğrenebilir vesaire gibi durumlar. Çünkü ayın 22'sinde ki Oğlak Dolunayı yengeçlerin, bu arada önemli bir derece tabii etki alıyor almıyor bilemeyiz. Yine ilişkilerinizi işaret ediyor. Evet, ilişkilerde bir süreç yaşayacaklar. Önce bir uyanacaklar, sonra da ilişkilerle ilgili kararlarını verecekler. Daha net olacaksınız. Aslında hak ettiğiniz o adalet duygusu var ya, hani işte ben bunu hak etmedim veya işte hak ettiğim ilişkiyi istiyorum gibi düşünürüz. İşte bu ya bu gelir ya da böyle bir süreç tamamlanabilir, açıkçası böyle söyleyebiliriz. Enteresan bir ay. En çok yengeçler için enteresan bir ay olacak. Bu arada şunu da hatırlatalım. Mars 9 Haziran'da Boğa burcuna geçiyor ve yengeçlerin tüm iletişim, sosyal çevre ilişkileri, arkadaşları, sosyal projeler gibi alanda çok aktif olacağınızda bir zaman başlıyor. Yaklaşık 2 ay boyunca Mars burada kalacak ve ciddi sosyalleşeceğiniz bir süreci yaşatacak size efendim. Umarım harika bir ay olur. Herkesin hayatına hak ettiği gelir diyorum. Hoşçakalın. Aslanlar, yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Evet, Haziran ayının yine iyilerinden biri sizsiniz aslında. Çünkü gökyüzü tümüyle sizi destekleyecek en sosyal burç sizsiniz efendim. Çok sosyalleşeceksiniz. İnanılmaz yeni ortamlara gireceksiniz. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Çalışıyorsanız yeni bir platform, bir toplantı, efendim bir defile ya da buna benzer iş toplantıları, yemekler, organizasyonlara katılıyorsunuz. Ve eğer böyle durumlar olursa sakın es geçmeyin, mutlaka katılın. Çünkü orada yeni taşıyacağınız, hayatınıza girecek kişiler uzun vadede bir şeyleri değiştirebilir hayatınızda. Fırsat veriyor dedim ya, gerçekten özellikle yükselen burcu aslanlar için daha da etkili bu söylediklerim. Ha tabii ki burada bir partnerle de tanışabilirsiniz. Bu ileride iş ortağınız olur, eşiniz olur, sevgiliniz olur. Ya da çok önemli bir tanınırlık verebilir size. Önünüzü açar, birdenbire böyle kapılar açılabilir, size böyle fırsatlar gelir. Çünkü Jüpiter de orada arkadaşlar. Yani Jüpiter'in de Aslan burcundaki bu seyahati, İkizler burcundaki bu seyahati aslanlara gerçekten destek oluyor. Çok destek oluyor, hatta tüm ateş gruplarının olduğu gibi size de destek oluyor. Jüpiter'in en aslında destek olduğu burçlardan biri ve bu ayda böyle olacak. Şimdi efendim 6'sında bir yeni ay doğuyor 16 derecede ve burası güçleniyor dediğim gibi. Ve bizim için önemli olacak günler var, işte 8, 9, 10. Ondan sonra 17, 18, 19 hatta 20 diyelim. O tarihler belki birazcık zorlayabilir. Zorlamaz aslında, şöyle olabilir. Yanılabiliriz. Aklımız çok karışık olabilir. Aklınızın karışması da sağlıklı kararlar alamama ihtimallerini doğurur. Genellikle böyle çalışıyor. O yüzden de mesela nerede diyelim ilişki, arkadaşlıklar, dostluklar, bunlara dikkat edin. Burada bazı ayrımlar olabilir. Yol ayrımları da getirecek. Bazı arkadaş topluluklarından ayrılabilir. Bazı dostluklarınızı bitirebilir. Sinir açıkçası. Biraz böyle hile, yalan dolan işleri çıkabilir. Onları duyar, görürsün.
Bu belki de özel hayatına da bağlantılı olabilir. Bazılarının çocuklarıyla ilgili olabilir bu arada. Onu da hatırlatmak istiyorum. Onların sosyal çevresiyle ilgili olabilir mesela. Çünkü harita çok kapsamlı, çok geniş, çok büyük düşünmemiz gerekiyor. Genel olasılıklar bunlar. Sosyal hayatınız ve ayın 20'sinden sonra iş, sağlık konuları devreye giriyor Aslan burçları için. Eğer iş bekliyorsan, iş anlaşması yapacaksan ya da benzer bir konu varsa ayın 20'sinden sonra bunları bekleyebilir, harekete geçirebilirsiniz. Çünkü burada 22'sinde bir dolunay var. Ya işinle, ya sağlığınla, ya birlikte çalıştığın insanlarla, akrabalarınla olabilir. Onların hayatlarında bir yenilik, bir değişim olabilir. Böyle yeni bir yer kurulur, yeni bir ofis açılabilir. Mesela yakınlarını iş teklifi götürebilirsin veya sana gelebilir böyle bir teklif gibi durumlar. Spora mı başlayacaksın? Başla. Ondan sonra çünkü ayın 9'undan itibaren Mars Boğa burcuna geçiyor. Şimdi ben aslanları duyuyorum. Diyorlar ki bize bu sene bir şey olmadı. Biliyorum olmadığını. Çünkü artık Mars geldi kariyer evinizde. İşte burada action şimdi başlıyor. Çalışan, çalışmayan, aile içinde bir düzen problemi yaşayan aslanlar mesela. Artık hayatınızın tüm action'larını alıyorsunuz. Ne zamandan? İşte bu ay 9'undan sonra burası hareketleniyor. Bilhassa 20'si gibi işle ilgili gelişmeleri bekleyin. Yaşam yeriyle ilgili gelişmeleri bekleyin. İş değiştirebilir, yenilik yapabilir, aniden işten ayrılabilir ki ay sonu bunu da işaret ediyor. Önemli kararlar alacaksınız. Çok kararlısınız. Ama daha çok mesela Temmuz ayına biraz burada dikkat etmek gerekiyor. Bu ay yapabilirsiniz ama Temmuz ayı biraz daha burada zorlayabilir bazı aslanları. Aniden böyle hızlı kararlar alarak mesleki anlamda bir yeniliğe gidebilirsiniz. Aman ha dikkat. Burası çok önemli. İyi düşünün, öyle karar verin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar, Haziran ayı tüm Başaklar için önemli. Değişken grup burçlar etki en fazla alacak çünkü bu aydan. Sizin hayatınızın çatısı var ya, bu tepe noktası. Tüm gezegenler orada birikmiş durumda. Şimdi eğer yükselen burcunuz Başaksa sizin. Tabii biz yükselene göre konuşuyoruz. O yüzden yükselene göre takip edin daha çok ama yine de yükselen burcunuz Başak olmasa da siz bir Başaksanız özel hayatınız, iş hayatınız, yaşadığınız yer ve kendinizle ilgili önemli kararlar alıyorsunuz bu ay. Çünkü tüm gökyüzü tam olarak size açı yapıyor. Derece olarak etki alıyorsanız tabii ki. Bakın 1 Haziran'dan itibaren bu arada kariyerde bazı başaklar parlamaya başlayacaklar. Terfi alır. Ya da mesleki anlamda bir karar verir. Özellikle 6 Haziran ve devamında olacak bunlar. Ama şunu söyleyeyim, 3 ve 4 Haziran tamamıyla önemli bir gezegen dizilimi var. İkizler Burcu'nda. Bu başaklara aslında büyük bir fırsat olarak da gelebilir. Mesela bir iş teklifi alabilir. Çalışmayan bir başaksanız aileyle ilgili, yaşadığınız yerle ilgili önemli bazı gelişmeler, yenilikler, değişimler sizi bulabilir. Hemen altısındaki çünkü yeni ay bir yandan ilişkiler, ortaklı işler, bu alanlarda biraz aklınızı karıştırabilir, fikir değişikliğine gidebilir. Çünkü Satürn ilişkiler evinizde. Bazıları ilişkilerde bir takım altyapısı, eğer böyle zayıf ilişkiler varsa orada bazı fikir ayrılıklarına girebilir. Bazılarının mesela çocuklarıyla ilgili olabilir. Bazıları kendi hayatında yaşayabilir. Hadi yaş periyotlarıyla bunlar değişecektir. Mesela orta yaş bir ikizler, Başaksanız eğer muhtemelen yaşamınızın önemli bir döngüsünden geçiyorsunuz ve bu ay boyunca da burada gelecekle ilgili yol ayrımları, kendinizle belki duruşunuzla, hayatınızla ilgili bazı kararlar
verebilirsiniz sevgili Başaklar. Bu arada bu günlere en çok böyle etki yapan günler 8, 9, 10 Haziran günleri. Orada biraz yanılgılara açık bir süreç. Hem ilişkilerde hem ortaklı işlerde eğer böyle bir gündeminiz olursa böyle ani kararlar vermeyin. Size tavsiyem. Bu arada aklınız da karışabilir. Hemen 9'undan sonra Mars Boğa burcuna geçer ve önümüzdeki 2 ay boyunca Mars Boğa burcunda mesela ne yapar? Hemen size söylüyorum. Seyahatler, uzak hedefleriniz. Bu arada Mars Boğa'da inatçıdır, sabittir. Ama toprak elementinde olacağı için size aslında vizyon katacaktır. Gelecek planlarınız, yurt dışı seyahatleri, bazı mesela ticari konular, yeni ticari bağlantılar, bunlar için de önemli bir zaman. Yani yeni ay da aslında bunlarla ilgili bağlantılı durumları da getirebilir sevgili Başaklar. Yani ay sizin için hakikaten önemli. Mesela yılı ilgilendirecek kararlar alabilirsiniz. Doğum haritanız eğer etki alıyorsa, eğer sabit bir düşünce yapısına ya da şöyle diyeyim kararsız bir duygu halinde olursanız ya da böyle bir kişilik de olabilirsiniz mesela. Şöyle yapın, biraz akışa bırakın. Eğer yönünüzü iyi bilemiyorsanız, tayin edemiyorsanız 20'sinden sonraya planlayabilirsiniz en azından. Çünkü 20'sinde Güneş artık burç değiştirecek, Yengeç burcuna geçecek ve orada bir dolunay meydana gelecek. Çocuk mu, çocuklar mı mesela gündemin? İlişki mi, aşk hayatı mı, para, yatırım, finans işleri mi ki Başaklar için bunlar çok önemli bir süreç bu arada. Kazançlar, giderler, oradaki dengeler, yıl aslında sizi buradan sınıyor, öyle diyebilirim. Ve bu ay burada 20'sinden sonra daha net olabilirsiniz. Fırsatlar açılabilir. Toprak elementinde bir dolunay olacak çünkü 22'sinde Oğlak Burcu'nda. Bazı vizyoner durumlar gelebilir. Böyle sihirli projeler meydana gelebilir ki özellikle zaten ikizler yeni ayı da burada bunlara fırsat verecek gibi duruyor. Bir diğer mesela dikkat etmemiz gereken bizi zorlayabilecek günler diyelim. Mesela 19'u özellikle Başakları 20'si. Bu günlerde önemli kararlar alırken dikkat edin. Yanılma payı yüksek, böyle bir sis bulutu, bir belirsizlik olabilir. Güneşin Neptün'le karesi olacak. Böyle beklenmedik krizler getirebilir mesela gündemimize. Siz içsel olarak sinirlen ve biraz depresif olabilirsiniz, melankolik olabilirsiniz. Ama Başaklar için hani şunu söyleyebilirim. Jüpiter kariyer evinizde hem kişisel gelişiminizde hem uzak hedeflerinizde ve hayatınızın tümünü ilgilendiren konularda önemli bir süreçtesiniz. Her ne olursa olsun Jüpiter bu alanda çok fırsatlar getirecektir. Yeter ki doğru zamanda doğru kararı, şu biraz iç sesinizi dinleyerek, bu bilinç altındaki kodanmışlıklardan uzaklaşarak biraz yeniye aslında yer açmakta fayda var diyorum. Mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Teraziler, yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. Evet, Haziran ayı size çok yarayacak. Tatil planları yapılıyor. Bayramda gezmelere gidiliyor. Efendim, uluslararası belki de başka bir ülke ziyareti yapacaksınız. Eğitimle ilgili kapılar sonuna kadar açılıyor. İş yapan, çalışan bir teraziyseniz ticari anlaşmalar, yeni fikirler, yeni projeler sizinle birlikte olacak. Gerçekten bu aydan en olumlu desteği alan bir diğer burç sizsiniz değerli teraziler. Özellikle mesela 3, 4 ve 6 Haziran önemli günler. Gökyüzü tamamıyla ikizler burcuna bürünmüş durumda. Hava elementinde olduğu için bu sizin vizyon katacak. Fikir ve düşüncelerinizin önünü açacak. Böyle marjinal fikirler, değişik orijinal projeler içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Eğitimlere katılmak, kişisel gelişim olabilir. Bilhassa mesela kariyerle, işte akademik konularla ilgisi olan ya da beklentisi olan bir teraziyseniz işte tam burada fırsat var. Sınavlar vardır, iyi sonuçlar alırsınız mesela.
Gerçekten destek alıyorsunuz çünkü. Bir mesela akademik bir kariyer yükselişi istiyorsunuz. Tam bir sistem size izin veriyor. Tam zamanı, hiç durmayın. Eğer hala karar veremedim, acaba yapsam mı yapmasam mı diyen bir teraziyseniz lütfen yapın. Yapın çünkü çok önemli bir zamandasınız. Gökyüzünün bu fırsatlarını kullanın, değerlendirin diye söyleyeceğim. Çünkü biraz zor karar verebiliyor bazen terazi burçları. Böyle esnek düşünüyorlar. Biraz daha objektif olmaya çalışıyorlar. Bu fırsatları kaçırmayın. Yani uzun süre düşünerek demek istediğim o efendim. Evet ve devam ettiğimizde harika bir yeni ayla burası bu kapılar açılıyor. Ve 8, 9, 10 birazcık böyle Satürn, Venüs kareli günler. İlişkilere dikkat diyoruz. Neden? Çünkü Venüs yönetici gezegeniniz, ilişkilerde bir takım çatlak sesler çıkabilir. Buna dikkat edin lütfen. Nerede çıkar mesela? İş ortaklığı yapacağın biriyle olabilir. Öyle düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olabilir. Yanlış bir yatırım. Bir şey için mesela gereğinden fazla belki zaman harcayacaksın, emek harcayacaksın ama onunla ilgili bir yanılgıya düşme ihtimali olabilir. Ya da o dönemde bitmesi gerekiyordur, tak biter, altyapısı zayıftır. Sizin boşuna da zamanınızı çalmayacak bir aslında şeydir bu, önemlidir yani. Ama dediğim gibi ilişkileri birazcık yine de dikkat etmek gerekiyor. Önemli zamanlar dediğim mesela özellikle 16'sı. Burada İkizler Burcu'nda kavuşumlar olacak. 17'sinde Merkür, Venüs, Güneş Burcu'nda, Güneş İkizler Burcu'nda kavuşumda olacaklar. 17'si çok önemli bir gün. Yeni bir tanışma, bir ilişki ya da karar vermeniz gereken bir durumla ilgili ani gelişen durumlar, haberler alabilirsiniz özellikle. Yurt dışından haber bekliyorsundur, alırsın. Evraklı işlerin vardır, alırsın. Mahkeme ile ilgili bir durumun vardır ki bu geçmişle alakalı olacaktır. Haber alırsın efendim. Venüs, Merkür 18'inden sonra yer değiştiriyorlar artık ve ayın 18'inden itibaren hatta 20'siyle beraber terazilerin kariyer hedeflerine doğru hızlı bir süreç başlıyor. Hatta tam 22'sinde önemli bir dolunayımız var. Mesleki anlamda bir yenilik, bir gelişme, bir adım atma, ailenizi ilgilendiren, yaşam yerinizi ilgilendiren durumlar da olabilir bu arada. Ayın 20'sinden sonra aslında biraz daha Temmuz ayı temaları olacak onlar. Sizin için gündeminize gelecek. 20'sinden sonra biraz duygu durumları da değişecek. Daha böyle aile temalı günler gelirken tabii bu öncü burçlara geçen gökyüzü terazi burçlarında biraz daha böyle ciddi konulara doğru yönelmelerini sağlayacak, öyle söyleyebiliriz. Evet, ayın genel temaları teraziler için çok faydalı, gelişiminize katkı sağlayacak güzel bir ay, fırsatlar getirecek, güzel bilgiler edineceksiniz, öğreneceksiniz, çok şey duyacağız. Güzel gezeceksiniz. Aşk da güzel. Sadece işte o Venüs'ün Satürn'e olan kareli günlerine dikkat diyelim. Güzellik, estetik vesaire gibi durumlar için de o günleri mesela kullanmayın. 8, 9, 10 Haziran diyoruz. Satürn Venüs karesi burada bazı zorluklar maalesef çıkartabiliyor. Ama siz neye inanıyorsanız, şu zihninizi neye kodluyorsanız ya da kodlamışsanız unutmayın ki o çalışacaktır. Mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar. Haziran ayındayız. Haziran ayındaki gökyüzü hepsi İkizler Burcu'nda ve hepsi sizin kazançlar, ortaklaşa paylaşımlar evinizde. Bu ne demek? Birçok akrep, efendim tüm resmi kurumlar, kuruluşlar, devletle ilgili yerler, efendim mirastır, vergi, sigorta, eş ve ortaklı işlerle ilgili para paylaşımları, ortak hesaplar, evli olanlar eşleriyle, ortak işleri olanlar onlarla gibi konuları deneyimleyecekler. Evet ve burada çok fazla bilgi ve bilgi kirliliği de olabilir. Şimdi tarihleri vermeden önce birçok akrebin
Yönetici gezegeniniz Mars bu arada, hemen onu söyleyelim. 9 Haziran itibariyle gündemine zaten ilişkilerle ilgili gündemleri geliyor. Neden? Çünkü Mars Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran'da önümüzdeki 2 ay boyunca akreplerin ilişki evinde seyahatini sürdürecek. Bu nedir? Bazı akrepler ilişkilerle ilgili mücadelelerini fazlalaştıracaklar. İşte bazı iş projeleri olacak mesela, gündeme gelecek. Bazı akreplerin daha çok gündeminde mücadele ettiği konular eş ve partner ilişkileri. Eş ve partnerle ilgili para işleri, bazı akreplerin kendinin değil, eşinin olabilir, hayat arkadaşının olabilir. Onların gündemleri de olabilir. İlla kendiniz bunu yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Mesela bir ortak kişi vardır, ayrılır, bir para bekliyordur veya bir para ödemesi gerekiyordur. Bu gibi konular. Bir de diyelim emeklilikle ilgili gündemleriniz var. Yine akrepler için işte bu ay özellikle de 6 Haziran ve sonrasında daha çok 16-17 Haziran'a kadar bu gibi konuları gündemlerinde olacaklar. Diyelim vergi borcun var. Efendim başka bir borcun var. Kredi çekeceksin. Bunun gibi durumlar varsa işte bu ay özellikle de bu tarihlere kadar gündeminde olacak sevgili akrepler. Şimdi önemli tarihler var. Dikkat etmemiz gereken. Hemen onları söyleyelim. Bu arada 3'ü 4'ü 6'sına kadar gökyüzü full kavuşumlar içerisinde olacak. İkizler temaları bir kadınla bir erkekle kardeşlerle olan ya da kuzenlerle olan mesela diyelim bağlantılarınızı güçlendiren günler. Çünkü ayın 20'sinden sonra zaten akreplerin gündemi daha çok bu yakın çevreleriyle olan ilişkileri olacak. Orada bir bağımsızlık gelebilir mesela. Bir şeye başlamak üzere karar verebilir. Araç almak için kredi çeker, aracını satar veya bazı seyahatler planlayacak ki seyahatler de planlıyorlar ayın 20'sinden sonra. Akrepler evet seyahatlere çıkacaklar. Bayramda belki çıkamasa da bayram sonrası işte daha çok Temmuz belki de akreplerin çok seyahat edecekleri güzel bir süreç. Aileleriyle olabilir. Aileleriyle vakit geçirebilirler. Böyle aile ziyaretlerine gidebilirler. Bu arada belki de eşi gidecek işte bayramda ailesinin yanına. O çalışıyor olacak gibi durumlar var. Şimdi devam ettiğimizde efendim dikkat etmemiz gereken 8, 9, 10. Bunlar önemli tarihler. Neden? Çünkü Venüs'ün Satürn'e zorlayıcı etkili olacak. Aynı zamanda Güneş'le bir takım zorlayıcı, koparıcı, yol ayrımlarını götürücü durumlar, kararlar çıkabilir efendim. Satürn Güneş kareleri bazen sağlık sorunu verebiliyor. Bazen eşle ilgili, bazen kendiyle ilgili, bazen ebeveynlerle ilgili. Buna dikkat ediyoruz. Venüs'le karesi para ilişkilerinize dikkat etmenizi işaret ediyor. Beklediğiniz bir şey gecikebilir, gelmeyebilir. Hayat biraz yavaş ilerleyebilir. Tabii ki doğum haritanız her nasıl etki alıyor bilmiyoruz. Bunu siz kendi inanç sisteminize göre, isteğinize göre, kodlamalarınıza göre değişik de yaşayabilirsiniz. Unutmayın. Devam ediyoruz efendim. Yine önemli bir tarihimiz var. Bilhassa güzel diyeceğim buna. 17-18 Haziran tarihleri Güneş, Venüs İkizler Burcu'nda kavuşuyorlar. Ani kararlar çıkabilir. Birdenbire bir ilişki ciddiyete binebilir. Bazı akrepler için söylüyorum bunu. İlişkiler de çünkü tema olarak gündeminizde olacak. Fakat mesela 19-20 önemli günler. Neden? Güneş son derecede Neptün'le kare yapacak. Bu kararlarınızı sorgulatabilir, yanılgılara düşürebilir. Biraz dikkat edin. Önemli durumları bu tarihte bilhassa tam 20'si vermeyin. Eğer zihniniz netse verin ama değilse vermeyin. Ve 20'sinden 21'inden sonra sizin için gökyüzü daha şahane olmaya başlayacak. Çünkü artık Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Yeni bir ekinoks yaz döngüsü başlıyor. İşte akreplerin de hayatlarında daha güzel enerjiler o zaman akmaya başlayacak. Çünkü 22'sinde
bir dolunay var Oğlak Burcu'nda. Akreplerin seyahat evlerinde, yakınlarını görme, bazı gelişmelere açık, girişimlere açık, yönlendirmelere ve yön almalara açık, beklenen haberlerin gelebileceği, yurt dışı, uluslararası konular, ticari konular, atamalar, mesleki anlamdaki yenilikler için 20'sinden sonra ve Temmuz ayını bekleyebilirsiniz. Temmuz ayında bu alanlarda çok daha net görüşler, fikirler ve gelişmeler sizi bekliyor olacak sevgili akrepler. Harika bir ay diliyorum. Lütfen şuna dikkat edin. Sinirsel olarak hani biraz daha sinirli, agresif, çatışmalara daha meyilli olabilirsiniz. Bilhassa Mars'ın Boğa burcuna geçtiğinden itibaren 9 Haziran ve ondan sonraki yaklaşık 2 ay boyunca burada biraz sakin olmayı deneyin. Hoşçakalın, mutlu bir ay diliyorum. Yaylar, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, Haziran ayı ilişki ayı. Bütün yaylar için yeni ilişkiler başlıyor efendim. İlişkiler, tüm ilişkiler için konuşuyorum. Ortaklı işler, özel ilişkiler, evlilik, evlilikle ilgili gelişmeler, eski eşlerle olan bağlantılar da olabilir bu arada. Eski ortaklıklar da olabilir. Tüm bunları böyle bir gözden geçireceğiniz, çok ani fikirler değiştireceğiniz bir aydasınız, haberiniz olsun. Çünkü gökyüzü yeniye çok açık, yeni düşüncelere, yeni yollara girmeye çok meyilli. Jüpiter de burada olduğuna göre tüm yayların hayatlarında bir ilişki potansiyelini güçlendiriyor. Yeni iş projelerine de girebilirsiniz. Beklemediğiniz iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz mesela. Yeni bir projeyle hayata yepyeni bir atılım başlatabilirsiniz. Mevcut işinizde yorulduysanız, güçlü performanslar sergilediyseniz diyelim ki, ya da memnuniyetsizlik, yani o kadar emek verdim hala mutlu değilim de diyebilirsiniz. O neden biliyor musunuz? Çünkü Satürn buraları biraz zorluyor. Nereyi zorluyor? İşte ilişkileri zorluyor, seni sıkıştırıyor, mesleki anlamda seni zorluyor. Bir takım sınavlardan geçiyorsun. Satürn yayları, tabii diğer ikizler, işte başakları, onları da zorluyor ama hani değişken grup burçları olarak, ama yayları en önemli bu alanlarda zorluyor. O yüzden de bazı sıkıntılı durumlar geçiriyor olabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay aslında bu sizin biraz rotanızı değiştirecek, gündeminizi değiştirecek. Daha eğlenceli, daha keyifli, daha sosyal kişilerle tanışacaksınız. Tanışmak için de fırsatlar veriyor bu arada. Mutlu, mesut bir ay diliyorum. Yalnız dikkat edeceğiz. Mesela 3, 4, 6'sına kadar, 3 ve 6 Haziran arası çok önemli bir zaman dilimi. Eğer doğum haritanız derece olarak etki alıyorsa bazı yaylar iş hayatlarında, sağlıklarında, bazı yaylar özellikle ilişkilerinde hızlı gelişmeler yaşayacaklar. Kararlar alacaklar. Burada yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Onu söyleyebiliriz. Kesin ve net yani. Ve tabii ki 8, 9, 10 biraz çıtırdamalı günler diyelim. Hani böyle koparıcı günler. Zorluklarla mücadele etmemiz, bazı sınavlar gelebilir önümüze, zorlanabiliriz. Böyle tarihler. Özellikle Satürn Güneş karesi. Bu arada şunu söyleyebilirim. Yaşadığınız yer, aile içindeki kişiler olabilir, ebeveynler olabilir. Belki de çalıştığınız insanların da sağlıklarıyla ilgili bir takım sorumluluklar gelebilir size. Veya siz de biraz sağlığınıza daha özen göstermenizi tavsiye ederim. Bazı yayların ebeveynleriyle de belki ilgili böyle durumları olma olasılığı var. Sadece doğum haritası etki alıyorsa olabilir diyorum. Şimdi efendim önemli bir süreçte şu yaylar için 9'undan sonra Mars Boğa burcuna geçer. Biraz önce saymış olduğum o işle, sağlıkla, günlük rutinlerle verdikleri mücadeleyi aslında Mars buraya geçtikten sonra eyleme dönüştürecekler. 9 Haziran ve önümüzdeki 2 ay boyunca spora başlar. Sağlıkla ilgili ciddi gelişmeler yaşar. Küçük ufak tefek operasyonlar geçirebilir. Bazıları estetik olur, bazıları zaruri olabilir. Çalışanlarıyla daha büyük mücadele içinde olabilir. Belki biraz daha yorulabilirsiniz.
ama ya da çalıştığınız yerde birlikte çalıştığınız insanlarla, ama sonuç getirecek bir zaman olur. En azından böyle söyleyebilirim. Evet, devam ettiğimizde evet 17, 16, 17 çok özel günler. Özel kavuşumlar var. Aklınızdan geçirdiklerinize dikkat edin. Niyetleriniz gerçek olabilir, bir aşk gelebilir, bir ilişkide bir düzelme de olabilir bu arada. Mesela biten bir ilişki yeniden başlayabilir gibi durumlar var. Ve 18'inden sonra duygu ve düşüncelerimiz değişiyor. En zorlayacak, bizi kararsız bırakacak 2 günümüz var ki 20'si falan. Oraya dikkat edin. Özellikle değişken grup burçları çok etkiliyor. Böyle yanlış kararlar alabilirsiniz. Aklınız çok karışabilir. Böyle bir kitlenebilirsiniz. Kal gelir falan, aman ha, karar vermeyin. Çünkü yanıltıcı günler olabilir. Maddi manevi burada dikkat etmemiz gerekiyor efendim. Evet, 21'inden itibaren dengeler değişiyor. Gündemimiz değişiyor. Artık yaylar parayla ilgili ya da böyle mülkle, taşınmaz mülklerle ilgili, miraslarla ilgili, efendim resmi kurumlarla ilgili bir süreç başlıyor onlar için. Alımlar, satımlar, yenilikler, biraz ufak tefek krizler de getirebilir. Ama 21'inde bir dolunay var ve yaylara para getirir. Para kazandırır. Bir satıştan para kazanırsın. Bir mirastan bir gelir elde edersin. Veya bir şey satarsın, onun parasını alırsın gibi gelişmeler olabilir sevgili yay burçları. Genel olarak ay sizin için ilişkilerle başlayıp parayla devam ediyor ve maddi gelirlerle ilgili önemli bir süreci daha çok Temmuz ayına taşıyacaktır. Ama yine de 20'sinden sonra bunları rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Mutlu bir ay diliyorum sizlere de. Kendinize iyi bakın. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan sevgili dostlar. Evet, Haziran ayı Oğlaklara ne getiriyor? Tüm gökyüzü ikizler burcunda çalışma hayatı, sağlık, günlük rutinlerin ezber bozması. Ezber bozacaksınız gerçekten. Hayvanlar, evcil hayvanlar ve egzersiz gibi, beslenme gibi hayatınızın rutinlerini yeniden planlayacağınız bir aydasınız. Ve bazıları iş değiştirecek, yeni bir gelişme başlatacak. Özellikle 6 Haziran ve sonrasında Oğlak burçlarının gündemi iş hayatları olacak. Burada memnun olmadığın bir işteysen evet, iş değiştirebilirsin. Terfi alabilirsin. Belki de işten ayrılacaksın. Doğum haritanın aldığı etkilerle bunlar belirlenecek. Çünkü ayın sonunda burcunuzda tam 22 Haziran'da bir dolunay var Oğlak burcunda. 6 Haziran 22 Haziran arası Oğlaklar bir karar veriyor, bir düzen değişikliğine geçiyor, bir yeniliğe geçiyor. İşten ayrılırsa yeni bir iş arayışına girebilir ya da 6 Haziran'da başlayan süreç 20 Haziran'da önemli şekilde önüne gelir. Evet, işi bırakırsan yeni bir işe girersin. Birlikte çalıştığın ekibi değiştirebilirsin. Yanında çalıştığınız insanlar yenilenebilir. Efendim, kilolusundur mesela ya da işte kilolu değilsindir de sana öyle geliyordur. Yeni bir beslenme düzenine geçersin. Diyetisyene gidersin. Spora başlarsın efendim. Çünkü 9'undan itibaren Mars Boğa burcuna geçiyor ve destek alıyorsunuz. Hani Mars Boğa'da toprak elementinde olacağı için işte daha güzel görünmek, daha estetik olmak, daha eğlenceli ortamlara girmek için daha gönüllü olmak, öyle diyebiliriz. Parasal konularda. Ama mesela geçen gün bir oğlak Instagram'da bir mesaj atmıştı. Şey demişti. Kesin aşk vardır ama hiç olmuyor. Böyle söylemişti. Ama 9 Haziran ve 2 ay sonrasına kadar Mars Boğa burcunda, evet, aşk, ilişkiler, yatırımlar, sosyal hayat, efendim, eğlence gibi alanlarınızı tetikleyecek. 9 Haziran'da başlıyor. Derece olarak haritanızın tabi dereceleri önemli. O alana geçişi kaç derecede başlıyor bilmiyoruz ama genel olarak böyle olacak. Partner değişiklikleri,
Orada yenilikler, biraz mücadele, biraz kaotik durumlar olabilir. Bunları da söylemek istiyorum. Şimdi efendim devam ettiğimizde evet iş değiştirebilir dedik. Ve bizim için önemli günler var mesela 8, 9, 10. Biraz Venüs, Güneş kareli, Satürn kareli daha doğrusu günler. İşte bunlar şey yapar, kırıcı noktalardır. Yani kırılma noktasıdır. Genellikle verebiliyor. Aynı zamanda bazen istemediğimiz şeyleri de getirebiliyor. İşte rota değiştirir. Sağlıkla ilgili bir takım gündemler verebilir. Tedavi süreçleri başlatabilir. Bazen otorite figürleriyle kargaşa ya da böyle bağları koparma, anlaşmazlıklar getirebiliyor. Bunlar kadınlar olabilir. Çünkü ayın Güneş'in Venüs'te de Venüs'te de karesi olacak. İş yerinde tartışma, huzursuzluk gibi böyle yollarını ayıracağım durumlarda getirebilir açıkçası. Ama her şey sizin için hayrınıza çalışıyor. Bunu unutmayın lütfen. Devam ettiğimizde efendim bizim için önemli bir zaman dilimi var ki 16, 17 hatta 18 çok önemli kavuşumlar var. Bir şeyleri toparlama, fark etme, iş yerinde birileriyle tanışma ya da benzer işi yaptığınız insanlarla bir duygusal yakınlaşma olabilir. Ama önemli kararlar vermek için 19-20'sini kullanmayın. Özellikle 20'si Güneş Neptün karesi bir dağılma verebilir. Zihinsel, mental olarak, duygusal olarak böyle bir belirsizlik vardır. O günleri kullanmayın. Şimdi 20'sinden sonra 21'inde gündeminiz değişiyor. İşte önemli zamanlar çünkü bir ekinoks döngüsü başlıyor. Güneş öncü burca Yengeç burcuna geçiyor ve Oğlaklar için aslında tam da ilişki evreleri o zaman başlıyor. Özellikle yükselen burcunuz Oğlaksa 20'sinden sonra ilişkiler devreye giriyor. Bakın evlilik teklifi alabilirsiniz. Evliyseniz evliliğinizle ilgili güzel bir gelişme, kalıcı, yapıcı bir durum olabilir. Ortaklı bir işiniz varsa yine 22'si ve sonrası. Burada bir karar alınabilir mesela. Evlilikler, ortaklıklar, partner ilişkileri başlayabilir. İşte partnerinle aynı eve taşınmaya karar verebilirsin gibi durumlar Oğlaklar için 21'inden sonra gündemimizde daha çok Temmuz ayında bu temalar meydana gelecek. Bazı ilişkileri bitirebilir de çünkü yeni olasılıklar Temmuz ayında gelecek. Yine ilişki dinamikleri Oğlaklar için çalışıyor. Bir takım Oğlaklar aslında mesela Oğlaksındır, Koçsundur, yükselenin Oğlaktır vesaire vesaire. İlişkilerde dengeleri değiştirecek durumlar getirebilir. Doğum haritanıza bir bakın derim. Genel olarak ayın teması bu şekilde başlıyor sizin için. Önemli bir ay olabilir özellikle 20'sinden sonra. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar. Hoş geldiniz. Haziran ayı sizi neler bekliyor efendim? Bir kere şunu söyleyelim. Haziran ayı tüm hava burçlarına iyi gelecek bir ay ve siz de bir hava grubu burç olduğunuz için sizi destekleyen bir aydasınız. Hemen Haziran'ın birinden itibaren bütün gezegenler, üçünde Venüs, Merkür olmak üzere hepsi İkizler Burcu'na geçiyorlar ve bu ay aşkı yakalayacak, aşkı başlatacak, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşayacak burcu sizsiniz. Evet, tüm gökyüzü ilişkiler evinizde, flörtler evinizde, bir flört başlaması çok yüksek olasılık. Ya da bu ilişkilerle ilgili farklı gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Hemen altısında burada çünkü bir yeni ay doğacak. 16 derece İkizler Burcu'nda. Evet, sürpriz bir bebek haberi, gebelikler oluşabilir. Kovalar burada önemli bilgiler alacaklar. Çocuklarınızın varsa başarılarıyla mutlu olabilirsiniz mesela. Onların hayatlarında güzel gelişmeler olabilir. Okul hayatlarında, iş hayatlarında, evliyseler, evlilik hayatlarında ve bunlar kovaları mutlu edecek gelişmeler. Aynı zamanda maddi konularda da önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Ve burada biraz daha içten, daha heyecanlı, belki kayıplar yaşadıysanız ya da bazı gecikmeler yaşadıysanız bilhassa parasal konularda o alanlarda da sürpriz gelişmeler size yaşatabilir. Mesela 3-4 Haziran
burada bir ilişki başlaması için ya da bir şeye niyet etmeniz için, karar vermeniz için çok heyecanlı. Bu arada sanatsal faaliyetler, biraz daha sosyal, entelektüel paylaşımlar, sosyal projeler, efendim sanat, sanatsal konular, konserler, müzikler, eğlence gibi yerler, durumlar da sizin için gayet keyifli gözüküyor. 9'undan sonra Mars Boğa burcuna geçer ve Kova burçlarının işte bazı eyleme dökmeleri gereken hani işler, burada mesela ev taşımak gibi, aile içi konular gibi, yerleşim yeriyle ilgili konular, durumlar 9 Haziran ve önümüzdeki 2 ay boyunca, Haziran ayı dahil gündeminde olacak Kova burçlarının. Tüm enerjiniz aslında evinizde, yaşadığınız yerde ve oradaki yaşayan insanlar, aileniz. Belki bir yurt değiştiriyorsunuz, bir göçüyorsunuz başka bir yerlere. Böyle gelişmeler de olma olasılığı var efendim. Ve devam ettiğimizde evet dikkat etmemiz gereken Satürn, Güneş, Venüs kareli günlerimiz var 8, 9, 10 Haziran. Burada kırılmalar, kopmalar, dargınlıklar, yol ayrımları getirebilir. İlişkilerde, parada, otorite figür kişilerle. Bunlar belki birazcık zorlayıcı olabilir. Direkt etki almıyorsunuz. Devam ettiğimizde mesela en güzel günler diyelim. Mesela Venüs, Merkür, Güneş ile 17'sinde kavuşumda olacaklar efendim. Burada düşün, iste, dile, gönlünden geçirdiklerini yaz. Ya da sen kendine kodlama çalışmaları yap. Bu ne istersen gelir gerçekten. İkizler teması çok zekidir. Hızlı enerjileri çeker. Hızlı düşünceler, hızlı fikirler gündemimizde olacaktır. Bu da sizi olumlu şekilde destekliyor. Yalnız önemli bir süreç, mesela şunu söyleyelim, 20'si 19 ve 20'si diyelim biraz zorlayıcı olabilir. Hatta 21'ine de sarkabilir. Neptünyel etkiler var gökyüzünde. Bu da biraz böyle kararsızlık getirebilir, bunalım getirebilir. Biraz böyle çöküş getirebilir hepimize. Hava şartlarından olabilir bazen. Bazen de böyle bir fikir sahibi olursunuz. Sonra vazgeçersiniz. Aklınız karışır. Bir belirsizlik içerisine düşebilirsiniz. O yüzden önemli, mesela 20'si önemli konular için kullanmayın. Tavsiyem budur. Bir de şimdi 20'sinden sonra artık kovaların gündemi değişiyor. 20 Haziran, 21 Haziran diyelim. Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Zaten hemen 18'inde Venüs ve Merkür de Yengeç burcuna geçiyor. Ya ayın 20'sinden itibaren kovaların biraz daha günlük rutinlerine döndüklerini görüyoruz. İşte işlerine yoğunlaşacaklar, sağlıkla ilgili konulara yoğunlaşacaklar, angarya işlerle uğraşacaklar kova burçları. Belki böyle eşya taşıma vesaire gibi durumlar var. Sağlık, beslenme, bu alanlar yine gündeminizde olacak 20'si ve sonrasında. Balıklar, yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Evet, Haziran ayı tabii ki değişken grup burçları çok etkileyen önemli gelişmeleri getirecek. Sizin için de çok önemli. Çünkü ya taşınıyorsun, ya evinde yenilik yapıyorsun, ya eşyalarını değiştiriyorsun. Yani kalıcı bazı yenilikler, değişimler var evinde. Bazıları çocuğunu evlendirir, kızını evlendirir ya da aileye yeni birisi gelebilir. Bazıları kendisi evlenebilir ya da bir tadilat, bir tamirat. Anneden, babadan, atalardan kalan bazı miraslı konularla ilgili gelişmeler de olabilir. Yani Haziran ayının taşınanları balıklar efendim, ya da yeni bir ev alacaksınız inşallah. Güzel şeyler olsun. Evet, Haziran sizin için böyle başlıyor ve güzel misafirler ağırlarsınız. Evinizi güzelleştireceksiniz. Eviniz şenlenecek. Evinizde daha huzurlu, daha bereketli, ondan sonra daha güzel hissedeceksiniz duygusal olarak da. Ama bazı balıklar için şunu da söyleyebilirim. Mesela evini home office yapabilir ya da tam tersi olabilir mesela. Öyle çalışıyordur. Gerçek bir real mekan olur, bir ofis olur ya da iş yerinde çalışmaya başlar gibi konular gündeminde olacak. Ama her halükarda şunu söyleyebilirim. Mekan genişliyor, büyüyor. Ondan sonra ama şimdi önemli bir tarih var, mesela 8, 9, 10
Şimdi burada Güneş kareli, Venüs kareli günler. Bu tarihlerde evle yaşanan yerde çocuklarla, eşle vesaire böyle bir fikir ayrılığı da gelebilir. Hani bir anlaşmazlık da çıkabilir. Satürn Güneş karesi genellikle böyle kendinden büyük insanlarla fikir ayrılıkları getirebiliyor. Ve bundan siz etki alıyorsunuz. Çünkü Satürn burcunuzda efendim. Balık burcunda. Tabii Güneş, Venüs hepsi de burada olduğuna göre belki de hayatınızı etkileyecek önemli bazı adımlar atacak kararlar vereceksiniz diyebiliriz. Şimdi devam ettiğimizde şunu hatırlatalım. 9 Haziran'da artık bizim motivasyon gezegenimiz Mars Boğa burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2 ay boyunca Mars Boğa burcunda devam edecek seyahatine. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Boğa dediğimizde siz seyahat edersiniz. Başka ne yaparsınız? Kardeşleriniz varsa ya da yakın çevrenizde olan kişilerle bazı anlaşmazlıklar varsa onların üzerine çözüm odaklı gidebilirsiniz. Çünkü kararlı oluruz Mars olduğunda. Ve mücadele etmekten kaçınmayız. Artık dersin ki yeter, tamam, ben burada bu noktayı koyuyorum vesaire falan gibi. Efendim Mars çünkü neredeyse orada mücadele ederiz. Yakınlarınızla çok ilgili olacak yükselen balıkların ve tabii ki balık burçlarının. Dolayısıyla da belki de böyle bir paylaşılması gereken hak, hukuk, adaletle ilgili maddi konular olabilir. Hani aileden kalanlarla ilgili olabilir. İşte adaletsizlik varsa onları çözmek için bazı böyle müdafalara geçilebilir. Ama işte bunlar 8, 9, 10 Haziran tarihlerinde belki daha çok gündeme gelecektir. 6'sında zaten bir yeni ay doğuyor. Özellikle 16 derecelerde bir yerleşimi olan, özellikle İkizler Burcu'nda ya da Balık Burcu'nda bir balıksanız kesin bu yeni ay burada önemli bir gelişmeyi getirir. Ha siz nasıl adım atar, nasıl hareket edersiniz? O sizin tabii duygularınızla, hislerinizle alakalı. Orasını bilmiyorum ama genellikle böyle durumlarla karşılaşma olasılığınız olabilir. Herkes için değil. Efendim 16-17 güzel zamanlar. Burada keyifli, sonuca varabilecek, belki güzel karar alınabilecek, barış sağlanabilecek bir süreç. Ama 19-20'si biraz kararsız, fikirlerin böyle havada uçuştuğu, biraz endişeli, kaygılı günler olabilir. Ve 20'sinden itibaren artık sizin gündeminiz daha çok böyle sanki değişiyor. Yani enerjiler değişiyor. Özellikle 22'sinde önemli bir dolunay var. O da Oğlak Burcu'nda. Hani Oğlak dolunayları da ya mesela sosyal hayatta projelerle ilgili olabilir. İşle ilgili olabilir mesela. Bazı gelişmeleri gündemimize getirebilir. Arkadaş çevrenizle ilgili olabilir. Böyle bir sosyal platformlar sanki çevrenizde olan bağlarınızı güçlendirecek ama siz bir karar vereceksiniz. Çok kararlı bir aydasınız bu arada. Bu dolunay sizin kararlılığınızı aslında daha çok belirleyecek diyebiliriz. Bazı arkadaşlarla görüşmeyebilirsiniz. Sevmediğiniz insanlar çıkabilir hayatınızdan. Böyle de düşünebilirsiniz. Aynı zamanda tabii biraz böyle çocuklar, para, yatırımlar. Bu arada yatırımlar işi de devreye giriyor 22'sinden sonra. Hem yatırımlar hem ilişki, aşk meşk olayları 22'sinden sonra balıkların gündemine gelmeye başlıyor. Ve bu tema Temmuz ayında da devam edecek. Çünkü Güneş Yengeç Burcu'na geçer. Merkür, Venüs hepsi ilişkiler evinize geçiyor. 22'sinden sonra aşk başkadır diyebiliriz. Balıklar için, çocuklar için, para için, sizin için yine keyifli diyebileceğimiz ama bence hayatınızı ilgilendiren konularda önemli bir ay, kararlar alacaksınız. Herkese mutlu bir Haziran diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.